Dünya medyasında savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşlar, Türk silahlı insansız hava araçları üzerine yazılar yayımlamaya devam ediyor. Son olarak savunma sanayi ve askeri konularla ilgili içerik üreten Oryx Blog isimli sitede performans kontrolü, Ukrayna'da Bayraktar TB2'ler başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazıda TB2'lerin Moskova'da öfkeye yol açtığı ve bazı analistlerin TB2'lerin başarısını ve potansiyelini küçümsediği belirtilerek, Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'ya teslim edilmesi, bu tür silahların yani TB2'lerin Ukrayna ordusuna teslim edilmesinin, angajman hattındaki durumu potansiyel olarak istikrarsızlaştırabileceğini iddia eden Moskova'da öfkeye yol açtı. Ukrayna'nın Türk Bayraktar TB2'yi satın alması ve kullanması, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı güçler, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne kapsamlı askeri destek sağlayan Rusya için önemli bir endişe kaynağı oldu. Hem Rusya hem de modern çatışmaların gerçekliğine alışık olmayan analistler, en modern hava savunma ve elektronik harp sistemleri karşısında bile Bayraktar TB2'nin başarısını ve potansiyelini küçümsemek için sık sık girişimlerde bulunuyorlar. Bu girişimlerden biri, Albay Yuri Muravkin'den geldi. Albay Yuri Muravin, Bayraktar TB2'nin Pantsir için çok hafif, çok lezzetli bir hedef olduğunu söyledi. Hollandalı analistler Stij Mitser ve Joost Olimans ise Albay Yuri Muravkin'e karşı çıktılar. Analizlerinde, bu açıkça doğru değil ve bunun gibi ifadeler muhtemelen yerel bir izleyiciyi memnun etmeyi amaçlamaktadır. Gerçekte, Rusya'nın, Pantsir S-1, Tor metrekare ve Buk dahil olmak üzere Rusya'nın toplayabileceği hava savunma sistemlerinin çoğunu üstlenme yeteneklerine tanık olduktan sonra, TB2'ler gibi insansız hava araçlarına etkili bir şekilde karşı koymak için farklı çözümler bulması gerekiyor denildi. Son yıllarda kabiliyetlerini önemli ölçüde artıran savunma sanayisi şirketleri, salgın önlemleri, çip krizi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlara rağmen yurt içindeki ihtiyaçları karşılamak ve ihracat hedefiyle yoğun bir yıl geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine daha önce başlayan teslimatlar devam ederken, 2021 yılında bunlara yeni araç ve ürünler eklendi. Havacılık ve uzay alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı ve Aksungur silahlı insansız hava aracının ilk teslimatları yapıldı. Milli insansız hava araçları Bayraktar TB2 ve Anka ile taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA sistemi Kargun'un teslimatlarına devam edildi. Taşınabilir sabit kanatlı vurucu İHA sistemi Alpago, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi, mühimmat bırakan İHA Boyga'nın testlerine başlandı. Kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA projesi başlatıldı. Muharip insansız uçak sistemi MİUS'un kavramsal tasarımı tamamlandı. Gökbey helikopterinin 3. prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Atak Faz 2 helikopteri teslimatlarına devam edildi. Yapısal iyileştirmeleri tamamlanan 7 adet F-16 Blok 30 uçağının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı yapıldı. Meltem 3 projesi kapsamında 3 adet P-72 Deniz Karakol uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sunuldu. Göktürk 1 uydu sistemi yenileme keşif gözetleme uydu sistemi geliştirme projesi sözleşmesi imzalandı. Hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen sonda roket sisteminin uçuşlu testi başarıyla gerçekleştirildi. Ankara'nın Kalecik ilçesinde İHA sistemleri için test ve değerlendirme merkezinin kurulumuna başlandı. Hava savunma, silah ve mühimmat projeleri kapsamında alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar A+tüm unsurlarıyla teslim edildi. Orta irtifa hava savunma füze sistemi Hisar O+'nın kabul faaliyetleri tamamlandı ve sistem teslimata hazır hale geldi. Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemi Siper'in test atışları yapıldı. 35 mm hava savunma sistemi modernizasyonu ve parçacıklı mühimmat projesi kapsamında üretilen ateş idare cihazı ve modernize çekili top sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatları sürdü. Portatif hava savunma sistemi Sungur, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı test atışı gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca envantere girmeye hazır hale geldi. Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen görüş içi hava füzesi Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Şimşek hedef uçağı, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. 76-62 mm milli deniz topunun ilk test atışları başarıyla tamamlandı. MAM-T, MAM-L, MAM-C akıllı mühimmatları, OMTAS, UMTAS, L-UMTAS tank savar füzelerinin teslimatları sürdü.
Akya Eğitim Torpidosu ilk kez envantere girdi. Denizaltı savunma harbi roketlerinin teslimatına devam edildi. Lazer güdümlü mini füze MET'e geliştirildi, sistemin testlerine başlandı. Deniz araçları projeleri kapsamında, Türk donanmasının en büyük gemisi olacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu'nun liman kabul testlerine başlandı. Milgem projesinin 5. gemisi ve Türkiye'nin ilk İ sınıfı fırkateyni TCG İstanbul denize indirildi. Milgem 6, 7 ve 8. gemilerinin ihale süreci başlatıldı. Yeni tip denizaltı projesinin ilk denizaltısında liman kabul testlerine odaklanıldı. Yeni tip denizaltı projesinde, torpido kovanlarının yer aldığı Section 50 yerli ve milli üretimle Gölcük Tersane Komutanlığı'na teslim edildi. Albatros sürü insansız deniz aracı projesinin testlerine devam edildi. ULAK silahlı insansız deniz aracının seri üretimine başlandı. Kara araçları projeleri kapsamında hafif ve orta sınıf insansız kara aracı teslimatları yapıldı, ağır sınıf İKA projesi başlatıldı. Mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha aracı ilk kez envantere girdi. Leopard 2A4 modernizasyonunda zırh paketinin tanklara entegrasyonuna devam edildi. Fırat M60T modernizasyonunda Pulat aktif koruma sisteminin tanklara entegrasyonu tamamlandı. Zırhlı amfibi hücum aracı Zaha'nın mayın ve balistik testleri gerçekleştirildi. Silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında Kaplan ve Pars araçlarının teslimatlarına devam edildi. Zırhlı muharebe aracı modernizasyon projesi kapsamında üretimi tamamlanan ön prototip zırhlı muharebe aracı üzerinde araç sürüş ve atış testleri başarılı şekilde gerçekleştirildi. Elektronik sistemler alanındaki çalışmalar kapsamında, SİHA'larda kullanılan milli görüntüleme sistemi kast kameralarının teslimatlarına devam edildi. Yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak'ın teslimatı yapıldı. Askeri araç ve sistemlerin motor ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yeni nesil hafif zırhlı araçlar ve fırtına obüsü için geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyon Utku'nun çalıştırılması başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makineler için geliştirilen 1500 beygir gücündeki Türkiye'nin ilk motoru Batu'nun ateşlemesi de başarılı şekilde yapıldı. Türk savunma sanayisi 2021 yılına yeni ihracat rekoru da sığdırdı. Artan ihracat performansıyla bu alanda 3 milyar dolar sınırı aşıldı. Bayraktar TB2'lerin Polonya'ya satışını kapsayan sözleşme imzalandı. Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye İHA ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracat olacak yüksek çıkış gücüne sahip HTS haberleşme uydusu Arsat SG-1'in Arjantin'e ihracı için sözleşme imzalandı. Nijer, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Moğolistan ve Kırgızistan'a gerçekleştirilen satışlarla Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyada var olduğu coğrafyalar genişledi.